Sevgili dostlarım, yeni bir video ile hepinize merhabalar. Dış cephede ve iç cephede biliyorsunuz ısı yalıtım yaparken mantolama türü bir çalışma yapabiliriz. Veyahut da termal ısı boyaları var. Bunlardan birini tercih edebiliriz. Farklı markaların termal ısı boyaları var. Sıcağı soğuğu belli oranda kesen boyalar üretilmiştir. İki metot var demiştik arkadaşlar. Mantolama şekliyle çalışma yapılabilir. Duvara taş yünü ve XPS ve EPS strafor döşenir. Mantolama yapılır. Ve hatta keçe türü malzemeler var. Onlar döşenir. Mantolama yapılır. Isı yalıtım sağlanır. Malzemenin densitesine göre. İçten veya dıştan. Veyahut da termal boyalarla ısı yalıtım çalışması belli oranda arkadaşlar yapılır. Metrekarede 1 kilo sarfiyatla ısı yalıtım boyası uyguladığımızda %40'a varan ısı yalıtım sağlanıyor. Fabrika bunu söylüyor açıklamalarında. Ben de yaptığım pek çok çalışmada bunu gördüm. %40'a varan diyorlar. %40 mıdır daha altı mıdır bilemiyorum ama belli oranda fayda sağlıyor. Tabi bu metrekarede 1 kilo uygulamakla siz bunu metrekarede 1,5 kilo 2 kiloya çıkartabilirseniz uygulama kalınlığınızı daha da fazla yalıtım sağlarsınız. Yaklaşık her bir rulo ile veya fırça ile sürümde 200 gram 250 gram arası duvara boya tatbik edebiliyoruz. Bunu uyguladığınız kalınlığa göre, sayıya göre, sefer sayısına göre kalınlık artacaktır duvarda. Kalınlık arttıkça da boyanın duvardaki ısı yalıtım kalitesi artacaktır. Arkadaşlar burada bir ısı yalıtım çalışması yapacağız binanın kör cephesinde. Bu binanın diğer cephesini daha önceki videomda XPS straforla mantolamasını yapmıştım. Burada biraz daha tehlikeli bir bölge olduğu için boyayla ısı yalıtım çalışması yapmak istedik. Belli oranını ben burada gene mantolama şeklinde çalışmasını yaptım. XPS straforla mantolamasını yaptım yaklaşık bir 10 metrekare alanı. Şimdi geri kalan yaklaşık bir 35-40 metrekare alanı boya yöntemiyle ısı yalıtım çalışması yapacağız. Hem biraz tehlikeden uzak olmuş olacağız. Hem duvarda işte dubeldir, filedir, strafordur çalışmalar olmayacak, ağırlık binmeyecek. Hem de komşu binanın çatısına yaptığımız için ekstra iskelemetlerin üzerine yük bindirmemiş olacağız. Strafor çekerek işte uğraşarak onlarla iskele kurarak. Boya anlamda bu arkadaşlar, bu anlamda boya kolaylık sağlıyor bizlere. Termal boyaları kullanmada kullanacağımız iki malzeme var. Birisi astarı, diğerisi boyası. Astar universal astar. Diğer markalarda izolasyon astarı diye geçer. İsonen'de universal astar diye geçiyor. 1'e 7 sulandırılıyor. Bu astarlar arkadaşlar beton zeminlerinizde SB öncesinde veya da farklı yalıtım çalışmaları öncesinde gene su yalıtım malzemesi olarak da kullanılabilir astar olarak. Sonra kullanacağımız malzeme termal boya. İsonen'in onu kullanacağız. Astarımızı şöyle açayım sizler için. Astar şöyle muhallebi kıvamında bir malzeme. Tabi bu 1'e 7 oranında sulandırılıyor. Sulandırıldığında sütümsü bir görüntüye ulaşıyor. Yüzeyin boyayı emmesini engelliyor ve boya öncesinde yüzeye tutunacak bir sert zemin, sağlam bir doku oluşturuyor. Şöyle ilk görüntüsü bebe maması gibi, pelte gibi bir görüntüsü var. 1'e 7 oranında arkadaşlar sulandırıyoruz. Biraz daha soğuk havalarda 1'e 5 oranında sulandırabiliriz dilersek. Ama yaz sıcaklıklarında 1'e 7 sulandırmak iyidir malzemeyi. Hemen bunu sulandırmakla başlayalım kovamızda. Kullanacağımız yerler boş kova ve su. Bir izolasyon, kısa tüylü bir izolasyon fırçası veyahut da rulo kullanabiliriz ama genelde astar uygulamalarında fırça güzel oluyor. Duvara iyi yedirmek için malzemeyi. Malzemenin tamamını bir anda kullanmanıza gerek yok. Yapacağınız kadar havanın sıcaklığına göre bir miktar malzeme hazırlarsınız. Duruma tatbik etmeye başlarsınız iyice karıştırıp. Malzemenizi suyla birkaç dakika karıştırın. İyice hemhal olmasını sağlayın. Gördüğünüz gibi karıştıkça şöyle süt kıvamında bir malzeme oluşuyor. Malzememizi bu aşamadan sonra duvara uygulamak kalıyor arkadaşlar. Hem duvarımızın su geçirmesizliğini sağlar. Hem de boyanın daha iyi tutunmasını sağlar. Duvardaki görüntü de bu. Duvar emiliyor hemen malzemeyi.
güzel bir astar tabakası oluşturuyor duvarda. Uygulamanız her zaman yukarıdan aşağı başlayın. Süzülen malzeme aşağı doğru insin. Duvardaki kılcal çatlakları doldurarak duvarın su geçirmesizliğini sağlar. Uygulamamıza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Duvardaki renk değişimi budur. Astardan sonra ıslıkımsı bir görüntü oluşuyor. Sürülmeyen yerle sürülen yer arasındaki fark şudur. Uygulamaya devam ediyoruz. Duvarımızın astarlama işlemi bitti ve kurudu. Yaklaşık üzerinden bir 6 saat geçti astarın. Şimdi artık boya uygulamasına geçebiliriz. Boyamız Isonem'in 18 kiloluk termal boyası. Beyaz renkte. Şöyle bir açalım klipsinden. Şöyle yoğurt kıvamında malzeme. Ben bunu arkadaşlar ilk sürümde bir %10 civarında inceltiyorum suyla. Diğer uygulamalarda, aşamalarda inceltmiyoruz. Ben ilk sürüm biraz daha kolay olsun diye %10 inceltiyorum. Dileyen inceltebilir, dileyen olduğu gibi duvara yürütebilir. Şöyle malzememi karıştırıyorum. Biraz inceltiyorum ki ilk kat sürüm kolay olsun. Duvara tam anlamıyla işlesin. Boyalı yüzeylerde arkadaşlar bu malzemeyi uygularken inceltmeye hiç gerek yok. Direktman boyanın üzerine, boyalı duvarın üzerine sürülebilir. Yine astarını sürebilirsiniz ama ben burada biraz duvarım kabası bol olduğu için boya da yok. Biraz ilk katta %10 inceltiyorum. Duvarıma daha iyi işlesin diye. Şöyle koyu surluk ayrını kıvamında. Çok da sulandırırsak rulo'muzdan akar. Eğer fırçamızdan akar. Uygularken epoksi ruloyla veyahut da dış çapa ruloyla uygulayabilirsiniz. Dileyen fırçayla da uygulayabilir. Normal arkadaşlar sulandırılmaz bir kaba alıp rulomuzu koyup direktman boyaya başlayabiliriz. Evlerimizin içinde yarım kilo gibi bir sarfiyat. Dış cephelerde ise 1 kilo sarfiyatla uygulamak lazım malzemeyi. Evet, malzemem şu an kullanıma hazır. Boyama işlemimize geçtik. Boyaya geliyoruz. Bir binanın üstündeyiz, çatısındayız. Yan binanın kör cephesine su ve ısı yalıtımı yapıyoruz termal boyayla. Uygularken arkadaşlar yukarı doğru uygulamanızı yapın. Aşağı doğru yaparsanız boya akabilir. Alttan yukarı doğru başlayın yapın. Arkadaşlar hem su geçirmez hem ısı geçirmez bir boyadır. Mantolama gibi verimi olmaz ısı yalıtım anlamında. Mantolama %55 oranında ısı yalıtım sağlar. Bu boya %40'a varan 1 kilo sarfiyatla ısı yalıtımı sağlar. İçinde seramik kürecikler vardır. Güneşi yansıtarak yüzeyin ısınmasını engeller. Isı iletkenliği sağlar. Mantolama arkadaşlar tabii ki daha fazla yalıtım değil ama mantolamanın da zorluğu var kendine göre. Filesi, dubeli, ağırlığı. Bu boya tabii uygulaması kolay. Mantolama kadar belki ısı yalıtım değeri yok ama uygulama anlamında kolay. İkisinin de kendine göre bir eksisi, bir artısı var. Mantolama yaptığımız ürünler petrol bazlı ürünlerdir. Yanma riski vardır. Bu boyada yanma riski de yok. İki malzemenin de kendine göre artısı ve eksisi var arkadaşlar. Boya çalışmamız arkadaşlar devam ediyor. Çatıdan çatıya atlıyoruz. Bu çatının uç kısmı biraz tehlikeli olduğu için şimdi diğer çatıya çıkarak çatının üzerinden aşağıya doğru ruloyla çalışma yapacağız. Buraların bir kat boyası bitti. Şimdi komşu çatıya çıkarak çalışmamıza devam ediyoruz. Evet. Çıkalım bakalım çatıya. Sevgili arkadaşlarım, 3. gündeyiz. Astar uygulamamız bitti.
Birinci kat uygulamamız bitti. Şimdi koyucana son kat uygulamamızla çalışmamıza devam ediyoruz. Yüzeyimiz arkadaşlar boyayı vurduğumuz için şöyle bakıyorum, hiç sıcak değil, gayet ılık bir sıcaklığı var. Normalde güneş tam yukarıdan vuruyor şu anda, bu duvarın yanması lazım ama boya güneş yansıttığı için arkadaşlar bayağı bir ılık, yani hiç neredeyse yakmıyor gibi. En fazla 20 derece sıcaklığı vardır o yüzeyin. Bayağı bir şu anda bile faydası oldu. Çalışmamıza devam edelim. İkinci kat uygulamamızda. %5 su ilave ettim ben bu ikinci kat uygulamamızda. Biraz daha gözenekleri doyursun diye. Evet. Şöyle doyura doyura. Sizler ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat uygulamalarınızı arkadaşlar yapabilirsiniz isteğinize bağlı. Bulunduğunuz bölgenin coğrafi şartlarına bağlı olarak katman sayısını arttırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bazı sorular geliyor. Özgür Ustam, mantolama mı iyi, boya mı iyi diye, bu şekilde termal boya mı diye. Arkadaşlar ikisi birbirine kıyaslanmaz. Birisi de dübel yoktur, sıva filesi yoktur, sıva yoktur, stafor yoktur, yanıcı malzeme yoktur. Yalıtım oranı biraz düşüktür. Uygulama kolaylığı vardır. Boyadır. Ama boyaya bir takım kimyevi işlemlerle ısı geçirmesini sağlamış firma. Bir mantolama kadar ısı yalıtım değeri yüksek değil ama artıları da bir o kadar çok. En azından işçiliği kolay. Yüzeyde ağırlık yok. Yani 18 kiloluk bir kovayla 18-20 metrekare bir alanı boyuyorsunuz. 30 metrekare bir alanla boyayabilirsiniz. İnceli balırı. Duvara yük binmiyor. Bu anlamda güzel. Yanıcı değil. Su geçirmesini sağlıyor. Isıyı ittiği için duvarın ısınmasını, arka yüzeyin ısınmasını engelliyor. Evimizi sıcak soğuk tutuyor. İçeriden uygulayabilirsiniz. Yüzeye arkadaşlar yansıma şeklinde çalışıyor boya. Dışarıda güneş ışınlarını iterek, sıcaklığı iterek çalışıyor. İçeride sürerseniz içeride de aynı şekilde odanın içindeki sıcaklığı içeri döndürerek ısı yalıtım sağlar. Hem içeride hem dışarıda kullanabilirsiniz. Biraz normal boyalara göre kalın boyadır. Sulandırmadan vurulduğu için. İç cephede çok böyle parlak, pasparlak, silinebilir bir yüzey oluşturmaz. Bunu bilin. Portakal kabuğu şeklinde bir yüzey oluşur. Bunları bilerek uyguladığınızda belli oranda faydaları var arkadaşlar. Faydaları küçümsenemez. Hem bir sürü işçilik uğraşısından insanı kurtarıyor. Hem de binamıza ekstra yük bindirmiyor. Tercih meselesidir. Dileyenler mantolama yapıp mantolamanın üzerine bunu da yapabilir. Ekstra bir yalıtım sağlayabilirsiniz. Normal bir dış cephe boyası arkadaşlar 5-600 lira bandında. Bu boyada 750-800 lira bandında. Arada çok büyük bir uçurum yok. Dış cephe boyası anlamında bu boyayı üzerine, normal mantolamanızın üzerine kullanabilirsiniz. Çatlak köprüleme özelliği bir aile fazla. Kalın olduğu için. Yanıcı değil. Bir takım özellikler arkadaşlar var. Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Like muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Katıl butonuyla katılıp bana destek olabilirsiniz maddi anlamda. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar çalışmamız bitti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Özgür Usta yeni denizlere yelken açar.
Ev sahibine hayırlı olsun.